Görülen kötü haberlerin merak duygusunu artırdığını ve bir süre sonra bağımlılık oluşturduğunu belirten uzmanlar, doom scrolling olarak tanımlanan aralıksız kötü haber okuma eğiliminin kişide kaygı, korku, irkilme hissi, sürekli ağlama ve umutsuzluk gibi semptomlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Kötü haber bağımlılığı kişinin sistemini bozabiliyor. Bu durum kişide yoğun anksiyete, depresyon, stres, baş ağrıları ve hormonal değişikliklere yol açabiliyor. Peki bu kötü etkilere maruz kalmamak için uzmanlar ne tavsiye ediyor? Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi uzman klinik psikolog Özgenur Taşkın, kötü haber bağımlılığı olarak tanımlanan doom scrolling'in kişide yol açacağı psikolojik ve nörolojik sorunları anlatarak şu tavsiyelerde bulundu. Kötü haberler merak duygusunu artırıyor. Doomscrolling terimi Türkçe'de aralıksız olarak kötü haber okuma eğilimi ve kötü haber bağımlılığı anlamına geliyor. Doomscrolling diğer bir anlamıyla felaket kaydırması olarak da ifade ediliyor. Görülen kötü haberlerle beraber merak duygusu da artıyor ve sanki yara kaşımak gibi her bir sonraki haber takip ediliyor. Deprem felaketiyle beraber gördüğümüz kötü haberleri takip ederken ekran ya da sosyal medya başında geçen sürenin farkında bile olmuyoruz. Kötü haber takip etme ciddi semptomlara yol açıyor. Felaket haberleriyle beraber ekran süreleri de uzadı ve insanlardaki ruh sağlığı da ciddi düzeyde etkilendi. Felaket kaydırması kişilerde ikincil travmaya sebebiyet verebiliyor. İkincil travma dediğimiz durumda kişi felakete maruz kalmasa bile yaşamışçasına süreçleri takip edip ve zihninde kurgulayıp travma semptomlarına maruz kalabilir. İrkilme hissi, sürekli ağlama ya da ağlama isteği, uykusuzluk ya da uyuma, iştahsızlık ya da tıkanırcasına yeme, kaygı, korku ve umutsuzluk semptomları görülebilir. Kişilerin bu hislere sahip olması için doğrudan depremi yaşamasına bile gerek yoktur. Kişiler gün boyu yapacağı kötü haber takibiyle tüm bu semptomları yaşayabilirler. Kişinin sistemini bozabiliyor. Uzman klinik psikolog Özgenur Taşkın, kötü haber takip etme alışkanlığının durdurulmaması sebeplerini ve yol açtığı sorunları şöyle özetliyor. Felakete uğramış bile olsa felaket ortamıyla bağ kurma ve olup biteni öğrenme ihtiyacı oluşuyor. Genellikle bu kişiler yardım ve faydalı bilgi öğrenme ihtiyacı olarak yorumlasa bile bu oran oldukça düşüktür. Bilgileri faydalı olmadığını fark ettiğimiz anda bu durumun doomscrolling olduğunu anlayıp durdurmalıyız. Durumu bilmek, durumu kontrol edebilme düşüncesi verir. Felaketler bizim için bir bilinmezliği işaret eder ve bilinmezlik insanlık psikolojisinin baş edemediği en kritik noktalardan bir tanesidir. Kişi sürekli olarak kötü haber takibi yaparak kontrol ettiğini düşünür. Fakat durum kişinin kontrolünden çok daha uzak olduğu için sadece kaygı ve kontrol edilemezliğin teyidine yol açar. Tehlikeyi tespit etmek sinir sistemimizin sürekli tetikte kalmasına neden olur. Tehlikeyi tespit etmek ve tetikte olmak önemlidir. Fakat beynin sürekli olarak tehlike hissini tazelemesi ve sürekli tetikte kalması sinir sisteminin dengesini bozabilir ve psikiyatrik hastalıklara sebebiyet verebilir. Doomscrolling kişinin sistemini bozabilir. Kişide yoğun anksiyete, depresyon, stres ve şikayetler başlayabilir. Hormonal seviyelerde değişikliklere yol açabilir. Sindirim sistemi problemleri, dikkat ve konsantrasyon problemleri, baş ağrıları, uyku ve iştah problemlerine sebebiyet verebilir. Doomscrolling yani kötü haber takibinden kurtulmak mümkün mü? Her şey mükemmel gibi bir kenara çekilip deprem felaketi olmamış gibi davranmanın gerçekçi bir yaklaşım olmayacağını belirten uzman klinik psikolog Özgenur Taşkın şunları kaydetti. İkincil travmanın travmayı yaşayanların ve travma sonrası stres bozukluğuna sahip olanların etkileneceği kadar kişiyi etkilediğini söylemek mümkündür. İkincil travmaya maruz kalmamak için doomscrolling'den uzak durmak oldukça önemlidir. Kademeli olarak kişiye zarar veren bu durumu değiştirmek mümkündür. Bunun için şunları yapabiliriz. Sınır koymak ve günlük saat belirlemek.
Eğer gün içinde belli saatleri habere ayırırsanız odak noktanız sürekli olarak haberler olmayacaktır. Bu durumda anksiyetenizi azaltmaya yardımcı olacaktır. Rutinlere kademeli geçiş yapmak. Rutinlere kademeli dönüş yapılması kişiye güvende olduğu hissini verir. Eğer okul, iş, kurs ve spor gibi sürekli olarak devam ettiğiniz alanlar varsa bunlara devam etmek önemli bir stres düzenleyici olacaktır. Kendi bedeniniz ile temasa geçmek. Gün içinde depresif duygu durumunuzdan dolayı hiçbir şey yapmak istemiyor olabilirsiniz. Bu durumda da yine doom scrolling'e geçiş yapabilirsiniz. Kendinizi durdurup bedeninize iyi gelecek şeylere odaklanmayı deneyin. Sıcak bir alan, rahat bir vücut pozisyonu, stresi dengeleyecek düzeyde kısa bir yürüyüş, temiz hava gibi size iyi gelen rutinlerden parça parça deneyin. Kişiler ile yüz yüze temasa geçin. Eğer imkanlarınız el veriyorsa felakete uğrayan kişilerle yüz yüze temasa geçip destek sağlayabilmek hem daha çok verimli olacaktır hem de size güvende olma ve güven verme hissini yaşatacaktır.